Komünist Gündem'in bu haftaki bölümünden hepinize merhaba. Geçtiğimiz ay Suriye'de iktidarı deviren HTŞ'nin Alevilerin yaşadığı bölgelerde yaptığı katliamlar, imaj değiştiren cihatçılar ve emperyalizmin bölgesel planlarıyla barışın gelmeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Geçen haftadan itibaren Laskiye'de şiddetlenen insanlık dışı saldırılara tepki gösteren TKP, bölgede İsrail'in elini güçlendiren gelişmeleri değerlendirdi. TKP tarafından yayımlanan basın açıklamasında cihatçılara verilen uluslararası desteğe dikkat çekilerek tüm dünyanın onca imaj çalışması ve iyi gösterme çabasına rağmen Suriye'de cihatçılığın karanlık yüzüyle bir kez daha yüzleşildiği vurgulandı. Açıklamada Suriye'de Aleviler, çocuklar, kadınlar, korumasız insanlar öldürülüyor. Ülkemiz bu denklemden çıkmalı. İktidar Suriye'de cihatçıları desteklemekten vazgeçmelidir. Çünkü dincilikle barış gelmez. ABD'nin el attığı, İsrail'in kazandığı yerde savaş bitmez, katliamlar durmaz denildi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyansa Sol Portal'ın konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Okuyan, HTŞ dediğiniz nedir? HTŞ, ajanların ve fanatiklerin birlikte yönettiği devşirme bir örgüt. Suriye gibi karmaşık, herkesin üşüştüğü ve küçük sayılmayacak bir ülkeyi yönetme ehliyetine sahip olamaz HTŞ. Bu örgüt bir ihtiyaç doğrultusunda iktidara taşındı. Ancak HTŞ'nin ideolojisi ve örgütsel yapısı katliam yapmaya zaten elverişli. Hemen başlamışlardı. Batı görmezden geliyordu. Şimdi hem katliamlar yaygınlaşıyor hem de İngiliz medyası aniden bunların haber değerini fark ettiği değerlendirmesini yaptı. Suriye'de HTŞ'yi iktidara taşıyan güçlerin İngiltere, ABD ve İsrail olduğunu vurgulayan Okuyan, bu süreçte Türkiye'nin de rolünün yetkili ağızlardan defalarca teyit edildiğini belirtti. Barzanici bir çizginin Irak'tan sonra Suriye'de kendisine geniş bir alan bulmasının Türkiye'yi de içine alan bir uzlaşıya evrilme olasılığı yarattığına işaret eden Okuyan, HTŞ'nin cihatçılık yaptığı, Suriye'nin üniter olduğu ve Türkiye'de sürecin bu gelişmelerle beraber yürüdüğü bir senaryonunsa karşılığının olmadığını vurguladı. Türkiye Komünist Partisi Manisa'nın Salihli ilçesinde "Biz halkız, biz yönetiriz" başlığıyla halk toplantısı düzenledi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan toplantıda yaptığı konuşmada iktidarın yönetme krizine ve yeni Osmanlıcı hayallerine dikkat çekti. Okuyan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakarak kendini feshetme çağrısıyla devam eden yeni süreç hakkında da konuştu. Kürtlerin yoğun yaşadığı illerde yoksulluğun daha fazla olduğunu, Kürt zenginleriyle Kürt yoksulları arasındaki makasın giderek açıldığını hatırlatan Okuyan, Kürt ve Türk yoksullarının sorunlarını çözmeye niyetli değiller dedi. Okuyan, kaçış yok. Evde oturarak da başınıza iş geliyor. Kötülükleri ancak örgütlüyseniz aşarsınız ifadeleriyle örgütlü mücadeleye katılma çağrısında bulundu. Bu çağrıya yanıt veren çok sayıda Salihlili yurttaş toplantının sonunda TKP gönüllü başvuru formu doldurdu. Şiddete, sömürüye, yoksulluğa boyun eğmeyen kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın dayanışma komitelerinin çağrısıyla bir araya geldi. 18 ilde düzenlenen eylem ve etkinliklerde kadınlar değil bu düzen yenilecek diye haykırdı. Bu ülkede patronlar var oldukça yağma ve talan son bulmayacak. Kadınlar daha fazla sömürülecekler. Bu ülkede tarikatlar oldukça çocuklara istismar, kadınlara ölüm düşecek. Laikliği ayaklar altına alacaklar. Emperyalistler var oldukça her gün gözümüzü yeni bir karanlığa açacağız. Yeni savaş tehditlerini açacağız. Biliyoruz ki eşitlik olmadan, bağımsızlık olmadan, laiklik olmadan özgürlük olmaz. Özgürlük olmadan kadınların hakkı olmaz.
Ankara'da kadınlar, "Kadınlar ayağa, bu düzeni yıkmaya" sloganlarıyla Sakarya Caddesi'nde yürüdü. Karanlığa karşı umudu birlikte büyütmeye çağıran konuşmaların ardından KDK Korosu şarkılarını seslendirdi. Kadınlar İzmir'de Karşıyaka İzban önünde buluşarak Karşıyaka Çarşı boyunca yürüdü. Semtlerden, kampüslerden, tekstil, tütün, metal, eğitim, sağlık gibi sektörlerden pek çok kadının buluştuğu yürüyüş, Karşıyaka Çarşı girişinde emekçi kadınların söz aldığı bir halk buluşmasına dönüştü. Buluşma Kemalpaşa Temelconta'da, Bornova Sunel, Torbalı Özege, Oryantal ve TTL Tütün'de, Buca Telus Çağrı Merkezi'nde, Gazi Emir Digel Tekstil'de hakları için grevde olan ve direnen emekçi kadınları selamlayarak başladı. Alkışlar, ıslıklar ve düdük sesleriyle sonlanan konuşmaların ardından Nazım Hikmet Kültür Merkezi Bir Dünya Kadın Korosu şarkılarıyla meydandaydı. Mersin'de 8 Mart'ta sesini yükselten, boyun eğmeyen ve birlikte güçlüyüz diyen kadınlar Forum AVM önünde bir araya gelerek "Eşitlik olmadan özgürlük olmaz" sloganlarıyla yürüdü. Antalya'da kadınlar Attalos Meydanı'nda buluştu. Eyleme boşandığı eşi tarafından üzerine benzin dökülüp yakılan ve yakın zamanda kaybettiğimiz Pınar Zorlu'nun ailesi de katıldı. Konuşmalarda eşit ve özgür bir yaşam için kadınların örgütlenmesi gerektiğine işaret edildi. Denizli'de kadınlar "Yağma düzenine boyun eğme" sloganları ve müzik eşliğinde Atatürk Parkı'ndan Çınar'a yürüdü. Samsun'da kadınlar Atakum Banda Aceh Parkı'nda buluştu. Basın açıklamasının ardından meşale, düdük, tencere tavalar eşliğinde Lozan Parkı'na yürüyüş yapıldı. Eskişehir'de Espark AVM önündeki buluşmanın ardından yapılan yürüyüşte "Karanlığa boyun eğmeyeceğiz. Kadınlar direnir, bu düzen değişir" sloganları atıldı. Çanakkale'de eşitsizliğe, yoksulluğa itirazım var diyen kadınlar Saat Kulesi önünde buluşurken Adana, Muğla, Bursa, Hatay, Kocaeli, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ ve Giresun'la İzmir, Dikili ve Karaburun'da da kadın dayanışma komitelerinin çağrısıyla eylem ve etkinlikler düzenlendi. Haziran direnişi sırasında öldürülen Berkin Elvan, katledilişinin 11. yılında mezarı başında anıldı. Elvan ailesi katillerin hiçbir ceza almadığına vurgu yaparak kendilerine yönelik tehditleri şikayet ettiklerini, ancak bir kişinin bile ifadesinin alınmadığına dikkat çekti. Anma törenine katılan Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü paylaştığı mesajda "Berkin Elvan'ı katledenlerden hesap soracağız" dedi. Gazi Mahallesi'nde cemevi ve kahvehanelerin taranmasıyla başlayan ve 22 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliam için bir anma yürüyüşü düzenlendi. Katliamın 30. yıl dönümünde 12 Mart platformunun çağrısıyla toplanan siyasi partiler ve Alevi dernekleri Gazi Mahallesi'nde bir araya gelerek kayıpları andı. Türkiye Komünist Partisi Gazi Mahallesi Semtevi'nin yaptığı açıklamada "Dün Gazi, bugün Suriye. Katillerden hesap soracağız" denildi. İşçilerin direnişi sonucu 4 ay ertelenen Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarını özelleştirme ihalesi tamamlandı. Kamuya ait en önemli enerji kaynaklarından biri neredeyse 1 yıllık geliri karşılığında özel sektöre satıldı. Özelleştirme İdaresi'nin santral ve madenleri özel şirketlere devretme kararının ardından Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü satışı protesto etmek için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde bir araya geldi. TKP Merkez Komite üyesi Ali Ufuk Arıkan, ihalenin devam ettiği sırada yaptığı açıklamada "Huzur vermeyeceğiz, yakanızda olacağız. Bu memleketi de, bu halkı da size soydurtmayacağız" dedi. Arıkan, özelleştirme sürecinin şeffaf olmadığını ve ihaleye katılan firmaların tekliflerinin bile kamuoyuna açıklanmadığını belirterek "Bu memleket bizim, patrona, yobaza bırakmayız" ifadelerini kullandı. İstanbul Tuzla Kuzey Star Tersanesi'nde taşeron şirket ÇNR Denizcilik'te çalışan işçiler 2 aylık maaşları, kıdem ve ihbar tazminatları ödenmediği için örgütlü oldukları Limteriş Sendikası ile birlikte direnişe başlamışlardı. Direnişi sürdüren işçiler 10 Mart'ta da bir eylem yaparak birlik, dayanışma ve kararlılık içinde olduklarını hem patronlara hem de tüm tersane işçilerine gösterdi. Eyleme TKP Tuzla ilçe örgütü de katıldı. Patronların ensesindeyiz, İnşaat ve Kule Vinç Emekçileri Dayanışma Ağları geçtiğimiz günlerde çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Alanya, Ankara, Akkuyu, Antakya ve Suudi Arabistan'da bulunan çeşitli şantiyelerde çalışan işçiler katıldı.
Şantiyelerde çalışma koşulları üzerine konuşan işçiler uzun çalışma saatlerinin de sürekli olarak iş kazalarına yol açtığına dikkat çekti. Maraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem bölgesinde yapılan TOKİ şantiyesinin taşeron şirketi İmaj Yapı'da çalışan işçiler aylardır hakları olan ücretleri alamıyor. TOKİ şantiyesi işçileri patronların ensesindeyiz ağı temsilcileriyle birlikte İmaj İnşaat yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer de katıldı. İşçiler görüşmenin ardından haklarının tamamını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini açıkladı. TKP İzmir İl Örgütü, güvenceli çalışma ve sendikalaşma hakları için 2025'in ilk gününden bu yana sürdürdükleri direnişi kazanımla sonuçlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi taşeron işçileriyle birlikte farklı işyerlerinde süren grevlere ziyaretler düzenledi. İşçiler, patronun düşük ücret dayatmasına karşı Torbalı'da greve çıkan Oriental Tütün, TTL Tütün ve Bornova'da greve çıkan Sunel Tütün işçilerinin ardından patronlarının sendikayı tanımaması üzerine geçtiğimiz Aralık ayında greve başlayan Petrol İş'te örgütlü Kemalpaşa Temel Conta işçilerini ziyaret ederek mücadelelerini anlattı. Grevdeki işçilerle deneyimlerini paylaştı. KFC bünyesinde çalışan binlerce işçi maaşları, kıdem tazminatları ve diğer hakları için ülkenin farklı yerlerinde eylemlere devam ediyor. KFC işçileri 6 Mart'ta bu kez Ankara'da bir basın açıklaması düzenleyerek işçilerin haklarını alması neden bu kadar zor? Çalışma Bakanlığı neden destek olmuyor diye sordu. Basın açıklamasına patronların ensesindeyiz ağı ve TKP Ankara İl Örgütü de katıldı. Patronların ensesindeyiz Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı, AKP'li Altındağ Belediyesi'nde hizmet iş üyesi 14 işçinin işten atılması üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklamada Altındağ Belediyesi yönetimi çalışanlarının mevcut haklarını gasp ediyor, ücretleri düşürüyor, işçileri sendikadan istifaya zorluyor. Üstüne hakkını arayanı işten çıkarıyor. Ama bu kadar kolay değil. Emeğimizi hiçe sayanların peşine düşeceğiz ifadeleri yer aldı. Aylık gazete Boyun Eğme'nin Mart sayısı çıktı. Çözümü Osmanlı'da arayanları uyarıyoruz. Cumhuriyeti suçlamayı bırakın manşetiyle çıkan gazetede TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la ülkede ve bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin yapılan uzun bir söyleşi de yer alıyor. Gazetede milli eğitimde yeni bir gerici saldırı dalgasının yaşandığına işaret edilirken bakanın görev tanımı, okulları boşaltmak başlığı kullanılıyor. Bir İmamoğlu portresinin de çizildiği gazete sayfalarında geçtiğimiz haftaların gündeminden hareketle TÜSİAD'ın da sicili ortaya dökülmüş. Gazetede ayrıca Ukrayna ile ilgili son gelişmeler ele alınmış. TKP'nin son yayımladığı Özgürlükler ve Demokrasi bildirgesinde yer alan kimi başlıklarla ilgili geniş inceleme yazılarına yer verilmiş. Boyun Eğme gazetesine TKP ilçe binalarından, semt ve işçi evlerinden ulaşabilirsiniz. İstanbul'da Boyun Eğme buluşmaları başladı. Boyun Eğme gazetesinin tartışılacağı, Türkiye ve bölgedeki tarihsel ve güncel olayların gündeme alınacağı buluşmalar İstanbul'un dört bir yanındaki işçi evleri, semt evleri ve TKP ilçe örgütlerinde periyodik olarak düzenlenmeye devam edilecek. Buluşmalarla ilgili detaylı bilgileri TKP İstanbul İl Örgütü'nün sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Medusa'nın Salı, bir AKP belgeseli 3. bölümüyle Sol TV YouTube kanalında izleyiciyle buluştu. Serinin bu bölümünde 2005 yılıyla birlikte AKP Türkiye'sine giden süreçte ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal dönüşümü, TÜPRAŞ'la sembolleşen özelleştirmeler, Fethullah Gülen cemaatinin yükselişi ve ordu içindeki örgütlenmelerin yol açtığı kırılmalar, Kürt sorunu ve çözüm arayışları gibi önemli olaylar üzerinden ele alınıyor. Komünist gündemin bu haftada sonuna geldik. Yayınımızı bitirirken izleyicilerimize bir kitap önerimiz olacak bu hafta. Yazılama Yayın Evi'nden çıkan Murat Akgöz imzalı öykü kitabı Canavar. 8 ayrı hikayeden oluşan ve hepimizin günlük hayatlarından izler bulabileceği kitap, öykülerin içerisine ustalıkla yerleştirilmiş yakın Türkiye tarihine dair verdiği donelerle de bir hatırlatma dozu olarak alınabilir. Nazım Hikmet'in "Umudu var büyük insanlığın" dizelerini hatırlatan öyküler bir bütünün parçalarını, işçi sınıfını resmederken onun umutlarını, direncini ve onurlu duruşunu çizdiği resme eklemeyi ihmal etmiyor.